Fırtına çıktığı zaman ben seviniyorum. Eskiden çizgi filmlerde seyrettiğimde hani vardır ya, gökyüzü, hava durumu kızar ve o kızgınlığını büyük bir fırtınayla ifade eder çizgi filmlerde. O zaman şöyle düşünürdüm. Bir kızgınlık var ve bu şekilde ifade ediyor, ama şimdi tam tersini düşünüyorum. Bana doğa diyor ki, hadi Seda, hazineleri yolluyorum sana, git onları bul ve bana hediyeni sun. Fırtına çıktığı zaman ben böyle hissediyorum. Doğa bana hazinelerini sundu. Gidip toplayacağım ve sanat eserleri ve işlevsel bir sürü fonksiyonel malzeme çıkacak ortaya diye seviniyorum. Bu malzemeleri ben sahilden topluyorum, deniz kıyısından topluyorum. Malzemeyi bulduğum zaman elime aldığımda evet diyorum, bundan bir sahil kasabası olabilir ya da bir kuş ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Ama çalışmaya başladığım zaman bambaşka bir şey çıkabiliyor. O malzemenin yapısıyla da ilgili, o anki ruh halimle de ilgili, bana hissettirdikleriyle de ilgili tabii ki. Malzemeyi bulduğum zaman çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Ona hemen şekil vermek, ortaya bir şey çıkarmak için heyecan duyuyorum. Güzel Sanatlar Tekstil Tasarım bölümü mezunuyum ama bambaşka bir yola ve bambaşka bir mesleğe sahip oldum. Hobi olarak başladım ve karşıma böyle bir fırsat çıktı. Hiç düşünmeden değerlendirdim. Büyük bir adımdı benim için. Çünkü yaşadığım şehri, alışkanlıklarımı, çekirdek ailemi bırakıp geldim buraya. Ama kendimi buldum. Sanatımı en iyi şekilde, en uygun şekilde yapabiliyorum ve bu bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Öğrencilerime ve kadınlara da diyorum ki cesaretli olun, önünüze çıkan fırsatları değerlendirin. Mutlaka size geri dönüşü olacaktır. Driftwood Art sanatı, Türkçe bir ismi yok. Önce Driftwood'u anlatmakla başlamam gerekiyor herhalde, öğrenmeniz için, anlamanız için. Driftwood, ormandaki ağaçlardan kopan dalların nehirlerle denize ulaştıktan sonra tuzlu suyla, fırtınayla, denizde şekil alarak, ondan sonra da lodos rüzgarıyla, o yüzden de lodos dalı deniyor buna, kıyıya vurup aldığı son şekli. Yani savrulan tahtalar, ahşaplar olarak da Driftwood'u açabiliriz. Bu sanatın en sevdiğim kısmı ve en zor kısmı toplama kısmı. Deniz kıyısına inmek, malzemeleri toplamak ve ondan sonraki kısmı da ortaya koyup ne yapacağıma karar vermek, ama bambaşka bir ürün de çıkabiliyor. Onu bulduğum zamanki hayal ettiğimle çalışmaya başladıktan sonraki ortaya çıkan eser çok bambaşka da olabiliyor. Ve bu çalışmaları yaparken bir pencerenin yanına panjuru yapıştırırken o pencereden baktığımı hayal ediyorum. Asılan çamaşırları sanki ben asıyormuşum gibi hissediyorum. O çamaşırların kokusu geliyor bana. O panjurları açtığımı ve güneşin yüzüme vurduğunu hissediyorum. Sanki o evlerde yaşıyor gibi yapıyorum bu ürünleri. Ya da bir tepenin üstünde bir dağ kulübesi olabiliyor bu. Orada da o kulübenin içinde bir şöminenin başında ateşin yandığını ve ateşi seyrettiğimi hissediyorum. Süs eşyaları yapan birçok kişi var. Ahşap boyama yapan birçok kişi var. Driftwood'da da ahşap kullanılıyor ama fark şu. Driftwood'da gidiyorsunuz, deniz kıyısından topluyorsunuz. Diğer kişiler bir marangoza gidiyor, işlenmiş ahşabı kestiriyor
Onlardan yapıyor benzer objeleri ve onun tekrarını yapmak çok kolay. Aynı boyutta aynı objeleri kestirirsiniz, aynı renge boyarsınız, aynı dizaynı verirsiniz. Aynı eser ortaya çıkar. Ama Driftwood'da öyle değil. Çünkü malzeme tek. Ondan aynısını bulmak ya da benzerini bulmak mümkün değil. O yüzden ortaya çıkan eserler de tek oluyor. Tekrarı olmuyor, kişiye özel oluyor. Öncelikle tabii ki Driftwood art sanatını icra etmek için Driftwood toplamanız gerekiyor. Bu sanat Driftwood'la yapılıyor. Ve bu parçaları temizlemeniz gerekiyor, kurutmanız gerekiyor, üstündeki fazlalıkları almanız gerekiyor. Bunun için gerektiğinde yakıyorum, tel fırçayla fazlalıkları alıyorum, bazen zımparalıyorum, bazen doğal bırakıyorum. Şekil veriyorum, parçaları birleştiriyorum ya da tek bir parçayı kullanıyorum. İş bitiyor. Ondan sonra iş bittikten sonra, yapım aşaması bittikten sonra sanki bir fidan dikmişim gibi kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü doğa bize o kadar güzel hazineler sunuyor ki onu çok hor kullandığımız halde, katlettiğimiz halde ben her eserde ona teşekkür ettiğimi düşünüyorum. Şu anda öğrencilerim var. Bana gelen öğrenciler, hocam bu malzemeleri hep buluyoruz, topluyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyorduk dedikleri için de bu işi çok büyük zevkle ve istekle yapıyorum. Ben dediğim gibi malzemeye daha yakın olmak için, doğaya daha yakın olmak için şehir hayatından kaçıp bir köye yerleştim. Ve bir köy ilkokulunu devletten kiraladım. Şu anda burada Driftwood art sanatının dersini veriyorum. Bulunan bu malzemeleri birçok kişi yakacak malzeme olarak ya da üstünden atlayıp geçecek, belki de bir tekme basıp geçecek malzeme olarak görüyor ama işte bakmakla görmenin arasındaki fark bu. Bunu bu şekilde alıp bambaşka bir şekle çevirip ortaya çıkarmak, Driftwood art sanatı işte bu. Neden güzel evler yapıyorum? Neden bahçeli evler? Neden panjurlu evler? Neden etrafında bir sürü çam ağacı var? Çünkü doğaya özlem tamamıyla bu. Şehirden kaçma isteği, toprağa basma isteği, doğayla iç içe olma isteği. Ve şöyle de bir ayrıntı söyleyebilirim. Buna neden çok özlem duyuyorum? Çünkü ben yeşil panjurlu, bahçeli bir evde doğdum, büyüdüm. Ondan sonra apartman hayatına bir geçiş oldu. Ve hep o yeşil panjurlu evde yaşadığım günlere büyük bir özlem duydum. O yüzden benim yeşil panjurlu evlerim sanırım bunu anlatıyor. En azından bizim jenerasyonumuz sen yapamazsın, sen gidemezsin, sen beceremezsin diye yetiştirildiği için bu sanat dalını keşfetmek, icra etmek bana çok büyük bir özgüven verdi. Çünkü ben gerektiği zaman matkap da kullanıyorum, kesici aletler kullanıyorum, topluyorum, taşıyorum, sırtlanıyorum, bambaşka bir eser ortaya çıkarıyorum ve bunun eğitimini veriyorum. Eğitime gelen bayanlara, kadınlara da çok iyi geldiğini düşünüyorum. Zaten bunu da söylüyorlar. Burası onlar için bir terapi merkezi gibi. Bu terapiyi beraber yaşıyoruz, beraber yapıyoruz. Ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Onlar da bana çok şey veriyor. Ben de onlara verebiliyorsam ne mutlu bana. Anne tarafım Safranbolu, bilirsiniz Safranbolu evleri çok meşhur. Tarihi koruma altında olan evler. Projelerim arasında bu evleri yapmak, bu evleri resmetmek var. Karaburun'da yaşıyorum. Karaburun Sarpıncık Feneri ile ünlüdür. Sarpıncık Feneri'ni çalıştım. Tekrar çalışacağım. Yörelere göre de
çalışmayı düşünüyorum. Belki bir Galata Kulesi olabilir. En büyük hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim. Ama hayal üstüne hayal koymaktan insanlar vazgeçemiyor herhalde. Ben doğada yaşamayı, bu sanatı en uygun yerde, malzemeye yakın yerde yapmayı hayal ediyordum. Ona ulaştım ama şimdi düşünüyorum, ülkemizde o kadar çok güzel sahil var ki, 3 tarafı denizlerle çevrili ve bitki örtüsü bambaşka, Karadeniz'de bambaşka, Akdeniz'de bambaşka ve dolayısıyla sahilden bulacağım lodos parçaları da çok farklı olacak. Ağaca göre değişiyor çünkü bu parçalar. Gezmek istiyorum. Karavanla bütün sahilleri gezip bu parçaları toplayıp bu eserleri ortaya çıkarıp ondan sonra da gezici bir sergi gibi devam etmeyi düşünüyorum. Böyle bir hayalim var.